Peki Koray, oyunlaştırmanın faydaları ve kazanımları neler? Çok güzel soru. Kazanımları ve faydaları saymakla bitmez diyebilirim. Fakat hemen şöyle, benim takık olduğum bir konu var aslında. O da şu: 20. yüzyıla baktığımızda teknolojide çok ilerledik. İnsanlar teknolojik anlamda çok büyük atılımlar yaptılar. Hı hı. Ve fakat şöyle bir problemle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Evet, doğrudur. Uzaya araçlar gönderiyoruz, Ay'a indik, Mars'a gidiyoruz, birçok şey yapıyoruz. Büyük köprüler kuruyoruz, otobanlar yapıyoruz. Ve fakat bunları yaparken merkeze insanı almayı unuttuk ve insanın duygularını ve hislerini almayı unuttuk. Bu neredeyse bütün iş kollarında ve süreçlerde var. Dolayısıyla biz aslında 20. yüzyılda, 21. yüzyılda, belki ileri 22. yüzyıl gideceğiz ama teknolojik anlamda çok ilerlememize rağmen insan odağı bakımından da geride kalıyoruz. Oyunlaştırma işte o yüzden çok çok önemli kazanımları olan bir araç diye düşünüyorum. Çünkü merkeze insanı almaya başlıyor. Burada temel iki tane kazanımdan bahsedeceğim. Bir tanesi şu: insan varlığı dolayısıyla aslında tasdik edilmek isteyen bir canlı. Yani tek başına bir şey yapamıyoruz. Biriyle birlikte anlam buluyorum ben. Yani sen beni dinliyorsun, sen beni dinliyorsun. O yüzden anlam buluyorum ben hayattan. Dolayısıyla bir tasdik edilme ihtiyacımız var her zaman için. Bu tasdik edilme ihtiyacı aslında anlamsal bir durum. Yani varoluşsal bir durum. Oyunlaştırma şunu yapıyor aslında: sistemsel olarak bana, yani dijital olarak bana o tasdik ihtiyacını veriyor. Ne yaparak veriyor? Geri bildirimlerle veriyor. Özellikle geri bildirimi ayrıca konuşacağız ama çok ihtiyacımız olan bir araç ve iş ortamında dahil olmak üzere ve sosyal ortamda dahil olmak üzere geri bildirim alamıyoruz neredeyse kimseden. Ne eşimizden alabiliyoruz, ne iş yerimizdeki müdürümüzden alabiliyoruz ama böyle bir geri bildirim sistemine ihtiyacımız var ve bunu oyunlaştırmayla dijitalleştirebiliyoruz ve otomatik hale getirebiliyoruz. Birincisi bu. Yani ben yaptığım konuyla, işle ilgili geri bildirim alıyorum. Dediğim gibi bunu ayrı bir konu olarak konuşacağız çünkü çok önemli. Diğer konu ise aslında benim bir çalışan olarak veya bir birey olarak ilişkilerimin sürecinde, yani bu iş ilişkisi olabilir, sosyal ilişki olabilir, açık iletişimde bulunmam lazım. Yani ben üstü kapalı bir şeylerle uğraşmak istemiyorum insan olarak. Dolayısıyla oyunlaştırma bana hedefimi net veriyor. Nereye gideceğimi net söylüyor. Nerede olduğumu net söylüyor. Bu da çok önemli kazanımlardan bir tanesi aslında baktığında. Diğeri de şu: biraz önce konuştuk gerçi ama anlam arayışı ihtiyacımız var. Bütün çalışanların ve tüm ihtiyaçların. Oyunlaştırma bize burada da farklı kategorilerde yardımcı oluyor. Yani birinci bacak aslında bu insanlığın tasdik edilme ihtiyacını dijital bir platformdan da olsa elde etmeye başlıyorum ben. İkinci konu, en büyük kazanımlardan bir tanesi bence. Koç olan arkadaşlar ya da mentor olan arkadaşlar bilir. Çok önemli bir denklem vardır. Bu denklem bize der ki performans eşittir potansiyel eksi engel. Yani ben aslında çok yüksek bir potansiyele sahibim insan olarak ve fakat önümdeki engellerden dolayı bunu realize edemiyorum. Yani performansa geçiremiyorum der bu denklem bize. Oyunlaştırma da aslında bu içsel engelleri ve dışsal engelleri yok edici bir araç olarak karşımıza çıkar. Bunun sonucunda ne olur? Ben 1 ile 10 arasında 5 performans gösterirken oyunlaştırma ile birlikte bu performansımı 8'e, 9'a, hatta 10'a çıkartabilirim. Böyle bir potansiyelim var. Yani şöyle düşünün. Biz bir 10 kişilik ekibiz burada. Bu 10 kişilik ekip ortalamada 6,5 performans sergiliyor. Oyunlaştırma bu 6,5 performansı 7,5, 8,5 hatta 9,5'a çıkartabilir. Yani bu da aslında somut bir çıktısıdır oyunlaştırmanın. Yani potansiyelimi en üst seviyeye taşımama yardımcı olan bir araçtır diyebiliriz.